Merhabalar. Bu videoda yine backup işlemlerinden devam ediyoruz. Önceki videoda bir full backup ve bir de transaction log backup için otomatik bir plan oluşturmuştuk. Şimdi bu işlemlerden devam edeceğiz. Bu backup testleri her gün saat 8'e 10 geçe çalıştığında sürekli olarak burada backup artarak devam edecek ve diskimi dolduracak. Benim bunları da periyodik olarak temizlemem lazım. Bunları gelip manuel olarak kontrol etmeyeceğim tabii ki. Bunları da otomatik hale getireceğiz. Aynı job'ın içinde ben genellikle çalışıyorum ama farklı kullanımlar da var. Yeni bir maintenance plan oluşturup oraya da silme işlemlerini otomatik hale getirebilirsiniz. Ben bunları tek job'ın altında topluyorum. Daha düzgün oluyor benim için. Daha da kullanışlı oluyor. Design ekranıma çıkken soldan Toolbox'a geliyorum ve buradan Maintenance Cleanup Task komponentini seçiyorum. Sürükleyip dizaynıma atıyorum. Ve çift tıklıyorum. Ayarları yapacağım ekrana ulaşıyorum. Burada hangi dosya tipini, aşağıdaki hangi dosya tipini sileceksin diyor. Backup files sileceğim. İstersen burada spesifik bir file belirtebiliyorum. Ama Search Folder and Delete File Based on an Extension seçeneğiyle beraber uzantıya yönelik bir arama yapıp onları burada silecek. Benim full backup'larımın olduğu tarafa gidiyorum ve burada Adventure tarafına geldim ve burada full seçeneğini seçtim. Full backup'larım burada. Include First Level Subfolder seçeneğini seçiyorum ve buradan bak dosya formatını yazıyorum. Şu an bu yaptığım ayar HBackup full klasörü altında ve onun altındaki diğer subfolderlarda, alt klasörlerde bak dosyasını bulup temizleyecek. Peki ne sıklıkla temizleyecek? Burada da onu belirteceğiz. Şu an default'ta gelen 4 hafta ama ben 3 gün boyunca tutulmasını istiyorum bu backup'ların. OK diyor. Bunu bak dosyası için yaptık ve buradan log backup'tan sonra da bu temizlik işleminin çalışmasını istiyorum. Ve bak dosyası için yaptık. Şimdi bir de transaction log dosyaları için yapacağız. Ctrl+C, Ctrl+V dedim. Yapıştırdım. Tekrardan içine girdim. Yolumu tekrardan belirtiyorum. Log dosyamı seçiyorum. Ve subfolder'ları include et diyorum. Bunlar da 3 gün boyunca tutsun. 3 günden eski olanları silsin. Ve buradan da trn yazıyorum. Transaction log backup'ımın uzantısı trn olduğu için. Bu folder altında trn'leri bulup 3 günden eski olanları silecek. OK diyorum. Bak dosyaları için silme işleminden sonra bunu veriyorum. Şu an tam anlamıyla bir backup maintenance planı oluşturduk. Backup'ımızı alacak, bir full backup alacak, bir transaction log backup alacak ve 3 gün sonra da 3 günden eski olan backup'ları temizleyecek ve job başarılı bir şekilde tamamlanacak. Bunu yine kaydediyorum. Şu an bunu deneyebileceğim bir günüm yok. Ben bunu minimum olarak saat verebiliyorum. 1 saat sonra sil diyebilirim test etmek amacıyla ama şu an 1 saat de bekleyemeyeceğimiz için silme işlemleri bu şekilde yapılıyor. Buradaki diziliş önemli. Eğer şöyle bir şey diziliş yaparsanız, örneğin buradaki bağlantıyı sildim. İlk başta klasörde silme işlemi yap, sonra backup al dediğimde bu sefer mevcut backup'ları, 3 günden eski olan backup'ları silecek, sonra backup alacak. Bu hatalı bir kullanım arkadaşlar. Yani buradaki diziliş mantığı da önemli. Onu belirtmek için bu örneği veriyorum. Backup'ları sildi ama backup alırken hata aldınız. Backup başarılı bir şekilde tamamlanmadı. Backup alamadınız. Bu sefer backup'sız kalacaksınız. Çünkü silme job'ları tamamlandı ve tüm backup'larınızı sizin sildi. Yeni backup alamadınız. O yüzden burada diziliş önemli. İlk başta her zaman backup'larımızı aldırıyoruz. Ondan sonra silme işlemlerine devam ediyoruz. Yani diziliş bu şekilde olacak. İlk başta backup'larımızı alacağız, sonra temizleyeceğiz. Bu ayarları son ayarlar olarak kabul ediyorum ve kaydet diyorum. Maintenance plan ve cleanup test işlemleri bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.